Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde koyu yeşil ve sarı olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok kolay bir model hanımlar. Ayağı saran, çok rahat, kullanışlı bir model oldu. Tabanımız, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bilek bölümünden başlayacağız. Hemen yeşil ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 60 ilmek olarak başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 60 ilmek atalım gelelim. 60 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu bilek bölümünde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sırasıyla ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada da bakın hanımlar bir diş haroşamız oluştu. Burada haroşa örmeye devam edeceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ardından tekrar arka yüzde ilmeklerimi yine düz öreceğim. Burada 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş. Yine aynı işlemi tekrar edeceğim. 4. Yani bu bölümde toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 4 diş haroşamı bu şekilde ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu ön bölümündeki pencereyi açacağız. Öncelikle ilk 24 ilmeğimi öreceğim. Ön yüzdeyim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmek ördüm. Penceremiz için 12 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın şu birinci kesimim, ikinci kesimim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimizi kestik. İlk 24 ilmeği ördüm. 12 ilmek kestim. Kalan ilmekleri öreceğim. Bakın şişimde bir ilmek var. Sayarak gidelim. Sayılardan da emin olalım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet, şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde penceremizi tekrar kapatacağız hanımlar. Öncelikle bu kenardaki ilk 24 ilmeğimiz yine haroşa olarak örülecek. Bu şekilde şu 24 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet, 24 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi 12 ilmek kesmiştik. 12 ilmek tekrar atacağım. Bakın ipimi parmağıma dolayarak ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi tekrar attım. Şimdi kalan 24 ilmeğimizde sıra sonuna kadar öreceğiz. Böylece şişimizde tekrar 60 ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm geldim. Dediğim gibi şişimizde tekrar 60 ilmeğimiz oldu. Şimdi buraya yine haroşa örmeye devam edeceğiz. 2 diş daha haroşa öreceğiz. Ön yüzdeyiz, ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar öreceğiz. Düz olarak, yani haroşa olarak. Şu ortadaki 12 ilmeği de yine düz öreceğiz. Tekrar arka yüzdeyi düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş. Yani şu bölümü açtıktan sonra, bakın şu ara delik bölümü açtıktan sonra şurada 2 diş daha haroşa olması gerekiyor. Buraya 2 diş daha haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bu penceremizden sonra bakın buraya 2 diş haroşamı da ördüm geldim. Şimdi haroşa örgü yapmayacağız artık. Modele başlamadan önce alt zemini hazırlayacağız. Ön yüzdeyiz şu anda. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi bu defa ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters yapacağız artık modelli bölümlerde. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu modelimize başlayacağız. Bu modelde ilk sırada artırmalarımızı yapacağız. Şu sarı modelimiz toplam 8 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelde ilk sıradayız. Şöyle sarı ipimi de hazırlayıp yanıma alıyorum. Öncelikle bu kenardaki ilk 21 ilmeğimi yine yeşil ipim ile öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. İlk 21 ilmeğimi ördüm. Şimdi sarı ipimi ekleyeceğim. Hem artırma yapacağız hem de bu modelimizi kuracağız hanımlar. Buraya toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yapacağız. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Önümüzdeki bir ilmeği sarı ile öreceğim. Bir ilmekten 5 ilmek çıkaracağım. Böylece artırma yapmış olacağız. Bakın, öndeki ilmeğimi ördüm. Yeşil ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın 3 ilmek oldu. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yani bir ilmeğin içinden şöyle yakın göstereyim. 5 ilmek çıkartmış olduk. Hemen sarı ipimin ucunu şurada yeşilime düğümlüyorum. İlk modelimizi yaptık. Böylece hem de artırmamızı yapmış olduk hanımlar. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarttık. Aralara bir ilmek normal yeşil örüyorum. Şimdi hemen ikinci modelimi yapacağım. Yine bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. Bakın, bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2. Aynı yere girip bir ilmek daha ördüm. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5. Böylece bir ilmekten 5 ilmek çıkartmış olduk. Hemen yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Üçüncü modeli yapacağım aynı şekil. Bir ilmek sarı ile örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın, burada da bir ilmekten 5 ilmek çıkartmış olduk. Bu şekilde. Aralarda bir ilmek düz. Hemen diğer üçüncü modelimi yapacağım. İlk 3 model ile aynı. Bir ilmekten bu şekilde 5 ilmek çıkartıyoruz ve aralara bir ilmek yeşil örüyoruz. Şöyle 4 model yapmış olduk şu anda. Bakın, görüntümüz bu şekilde. Bu şekilde hem ilmek sayılarımız artmış oluyor hanımlar. Ekstra bir artırmaya da gerek kalmıyor. Hem de modelimizi kurmuş oluyoruz. 5. modelimi yapıyorum. Yine bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrar sarı ipim ile bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Toplamda 9 adet sarı ile model yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş. Bir ilmek yeşil ördüm. Şimdi 8. modelimi yapıyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Bakın, burada 8 model oldu. 9. ve sonuncuyu yapacağız. Yine bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım. 9 model oldu. Şimdi bu tarafta 22 ilmek kaldı hanımlar. İlmek gereği ilk
başa 21 ilmek örmüştük. Bu sol tarafta da 22 ilmek kaldı. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Hanımlar bu şekilde 60 adet ilmeğimiz vardı. Artırdığımız ilmeklerle birlikte ilmek sayımız 96 oldu. Artık artırma yapmayacağız. Arka yüzde modelde ikinci sıramızı kuracağız şimdi. Öncelikle bu aşamada şu kenardaki 22 ilmeğimi arka yüzde ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Şu sarıya kadar olan bakın kenardaki 22 ilmeğimizi ters örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ters ördüm geldim. Şimdi sarı ilmeğime geldim. Burada şöyle bakın arkada çaprazlamasına sarı ipimi şöyle aldım. Yanda delik görüntü oluşmasın diye böyle çaprazlamasını alıyoruz. Burada 5 sarı ilmek arka yüzde ters örüyoruz. Modelin ikinci sırasını arka yüzde bu şekilde yapıyoruz. Ortalarda bir ilmek yeşili yine yeşil ipimizle ters örüyoruz. Sarı ilmeklerimizi de sarı ipimiz ile ters olarak örüyoruz. Bir ilmek yeşil, 5 tane sarı. Tekrar aradaki bir ilmeğimi yeşil ipimle ters örüyorum. 5 sarı ilmeğimi de sarı ipim ile ters örüyorum. Yine bir yeşilime geldim. Ters örüyorum. 5 sarı ilmeğimi de sarı ipim ile ters örüyorum. Arka yüzde ters, ön yüzde düz örüyoruz ilmekleri artık. Tekrardan sarı ilmeklerimi ördüm. 5 sarı ilmeğimi, arada bir ilmek yeşilim var. Yeniden 5 ilmek sarımı ters örüyorum. Bir yeşilim var. Bunu da yine yeşil ile ters ördüm. 5 sarı, bir yeşil ilmekler örülüyor. Devam ediyoruz hemen. Bu ilmeğimi yarım almışım. Şöyle bir düzeltiyorum tekrar. Ortada bir yeşilim var. Ve tekrar 5 tane sarımı örüyorum. Ve yeşile geldim. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Sıra sonuna kadar bu kenarda kalan 21 yeşil ilmeğimizi ters olarak örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzde modelimizde 3. sıradayız hanımlar. Bu 3. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Yanlardaki 21 ilmek yeşilim var. Bu sol tarafta da 22 ilmek. Yine ön yüzde bu ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenardaki ilk 21 ilmeğimi öreceğim. Modelde 3. sıramızı yapacağız bu aşamada. Evet, 21 yeşilimi ördüm. Şimdi şöyle çaprazlamasına bakın, yeşilin altından alarak sarı ipimi elime alıyorum. Bu aşamada şöyle yapacağız. Bakın, bir ilmek sarı, bir ilmek yeşil. Bir sarı, bir yeşil. Bir sarı, bir yeşil. Bakın bu ilk modelimizde. Devam ediyorum yine. Bir sarı, bir yeşil öreceğiz. Son sarı ilmeğe kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir ilmek sarı, bir ilmek yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüzde 3. sıramız. Bir yeşil, bir sarı. Bir yeşil, bir sarı. Bir yeşil, bir sarı. Buradaki son sarı ilmeğe kadar böyle devam ediyorum. Bir sarı, bir yeşil. Tekrar bir sarı, bir yeşil. Aslında çok kolay bir model. Bir seferde hem model kurulumu yaptık hem artırma yaptık. 96 ilmek oldu. Modelin devamında 96 ilmek ile örmeye devam ediyoruz. Evet. Bakın son sarıma geldim. Bunu da sarı ile örüyorum. Tekrar yeşilime aldım. Kalan 22 ilmeğimizi sıra sonuna kadar yeşil ipimizle düz örelim gelelim.
Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Yine şu kenardaki ilk 22 ilmeğimizi yeşil ipimiz ile ters örelim gelelim. Evet, yeşillerimi ördüm. Bakın sarıya geçtim. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine çaprazlamasına sarı ipimi aldım. Sarıları sarı ile, yeşilleri de yeşil ile ters örüyorum. Bir yeşil, bir sarı. Bir yeşil, bir sarı. Bir yeşil, bir sarı. Bu şekilde modelli tarafı yapalım ve kenarda kalan 21 ilmeğin de tamamını yeşil ile ters örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 5. sıradayız hanımlar. Yine bu sıramızda bu ilk kenardaki 21 ilmeğimizi yine yeşil ipimiz ile örelim gelelim. Evet, 21 ilmeğimi ördüm. Bu aşamada buradaki ilk sarı ilmeğimi de yine yeşil ile ördüm. Burada 22 yeşilimiz oldu. Şimdi ilk modelimizi yapacağız. Sarı ipimi alıyorum. İlk modeldeyim. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. İlk modelimi yaptım. Hanımlar, model aralarında 3'er tane yeşilimiz var. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapıyorum. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Model arasında yine 3 tane yeşilim var. Üçüncü modeldeyim. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Model arasına yine 3 ilmek yeşil örüyorum. Dördüncü modelimi yapacağım. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Tekrar model arasına 3 tane yeşil ördüm. Beşinci modeldeyim. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Model arasına 3 tane yeşil ördüm. Altıncı modelime geldim. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Model arasına 3 tane yeşilimi ördüm. Şimdi 7. modelimi yapacağım. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Arada 3 ilmek yeşilim var. 8. modeldeyim. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Yine model arasında 3 yeşilim var. Sonuncu yani 9. modelim. Bir sarı, bir yeşil, bir sarı. Bu kenardaki bir ilmek sarıyı da yeşil ile öreceğiz. Kalan 22 ilmeğimiz de yine yeşil ile örülecek. Buradaki ilmek sayısı 23 oldu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döndük. Arka yüzde 6. sıradayız. Bu 6. sıramızda hanımlar yine yapacağımız işlem aynı. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yeşilleri yeşil, sarıları sarı ile ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. 6. sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzde modelde 7. sıradayım. 7. sıramızda da hanımlar yine bu kenarda bu defa 22 tane yeşilimiz vardı. Bu ilk sağ kenarımızda. Buradaki yine ilk 22 ilmeğimizi yeşil ile düz örelim gelelim. Evet, ilk 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu aşamada buradaki bir ilmeği daha yeşil ile öreceğim. Buradaki ilmek sayımız, yeşil ilmek sayımız 23 oldu. Şimdi ilk modelimi yapıyorum. Bu defa ortaya bir ilmek sarı örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. Model aralarına hanımlar 5'er ilmek yeşil öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek sarı, 5 ilmek yeşil. 3, 4, 5. Buradaki 9 modelimizi bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. 7. sıramız. Tekrardan 5 ilmek yeşil örüyorum. 1 ilmek sarı. 5 ilmek yeşil örüyorum. 1 ilmek sarı. Tekrar 5 ilmek yeşil örüyorum. 1 ilmek sarı. 5 tane yeşil ve 1 ilmek sarı. Devam ediyorum. 5 yeşil, 1 sarı, 5 yeşil, 1 sarı ve kalan ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimiz ile düz örelim gelelim.
Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi arka yüzde modelde 8. ve sonuncu sıradayız. Yine yapacağımız işlem aynı sevgili hanımlar. Yeşil ilmeklerimizi arka yüzde yeşil ile ters öreceğiz. Buralardaki birer sarı ilmeği de sarı ipimizle ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. 8. sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu modelde bölümü tamamladık. Bakın. Şeklimiz böyle. Şimdi model kurulumu yapmayacağız hanımlar. İlmeklerimizi bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra boyunca öreceğiz. Yani sıra sonuna kadar öreceğiz ön yüzde düz. 1 sıra oluyor. Arka yüzde ters örüyoruz 2 sıra. Tekrar ön yüzde düz örünce 3, arka yüzde ters öreceğiz 4. Bu şekilde 4 sıra ilmeklerimizi örelim. Bu sarı ipimizi de kesebiliriz artık. Modelin devamında sarı ipimizi kullanmayacağız. Şimdi 4 sıra ilmekleri önde düz, arka yüzde ters örüp gelelim. Evet hanımlar, buraya önde düz, arkada ters 4 sıra ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi patiğimizin şu burun bölümünde, şu kenarlarda haroşalarımız var. Bu bölümde haroşa ile devam edeceğiz patiğimize. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra haroşayı ben hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyordum. Şu başlangıçta boğaz kısmında yaptığımız gibi. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi yine düz örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bakın, ön yüze bir diş haroşa düşmüş oluyor. Bakın şu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Tekrar önde düz, arkada ters öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Biz bu bölümde toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örmeye devam edeceğiz. Burada 4 diş haroşamız olacak. Şimdi hep birlikte 4 diş haroşamızı tamamlayalım. Ardından taban bölümde buluşalım. Evet hanımlar, buraya 4 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapacağız. Öncelikle şişimde 96 ilmeğim vardı. Öncelikle buruna 8 ilmek ayıracağım. 96 ilmekten 8 ilmeği çıkartıyorum. Geriye 88 ilmek kalıyor. Kalan 88 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 44'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardaki, bakın ön yüzdeyim, ilk 44 ilmeğimizi öreceğim. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu şekilde 44 ilmek örelim gelelim. Evet, 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığım anda şu kenarda da 44 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyoruz. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şöyle. 8 ilmeğimi tekrar örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa örmüş olduk. Taban 14 ilmek olacak. 14 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra 11 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Geri döndük. Tekrar devam ediyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimizi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 ve bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 13. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 14. 14 ilmek oldu. Artık 14 ilmek ile tabanımız örülecek. Kesimler başlayacak. Bu aşamada hanımlar tabanda 14 ilmek var. 13 ilmeği öreceğiz. 14. ilmekle kesimi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimi yaptıktan sonra yine geri dönüyoruz. Tekrar ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 13 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak sevgili hanımlar. İlk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmekte kesimimizi yapacağız. Taban 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Bakın yine 13 ilmeğimi ördüm. Şu 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Olay bu. Hanımlar, biz bu kesme işlemine her iki şişimizin ucunda da, şu her iki uçta da, sağda ve solda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı 14 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi hanımlar, kesimlere yine devam edeceğiz. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani şu kenardaki son 2 ilmek hariç bu taban bölümde. Yani ilk 13 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra tekrar kesim yapacağız. Bu aşamada ekstra kesimlerimiz de olacak. Bakın bu şekilde ilk 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alarak kesimimi yaptım. Bu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve burada öndeki 2 ilmeği tekrar hemen keserek örüyorum. Şimdi şu tabanımızda yandaki 2 ilmek hariç tabanda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bu sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini yine kesiyorum. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada son bir ilmek kaldığına göre şişimde son 2 ilmek kalana kadar örüp son kez yine kesimimi yapacağım. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini bir kestim. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi tabanımda yine 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 3 ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeği kestim. Sonuncu ilmeği örerken kenarda kalan bir ilmeği de alıp ikisini bir keserek örüyorum. Burada hanımlar 10 ilmeğimiz kaldı. Bu 10 ilmek ile patiğimizin şu topuk bölümünü yapacağız şimdi. Yine burada da haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar, burada son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 9 ilmek kaldı. Şimdi burada kenar ilmek yerleri var. Hemen şuralarda gördüğünüz gibi. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Burada tekrar 10 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra yine geri döndüm. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 10 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin topuk bölümü bu şekilde örülüyor. Yine son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesip bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 10 ilmeğim oldu. Yine geri döndüm. İp karşıda, ilk ilmeğimi örmedim. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde
örülüyor hanımlar. Biz bu işleme şu uçlara yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuk bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu uçlara gelene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde bakın ördüm ve geldim. Şimdi artık ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak. Patiğimizin örgü bölümünü bu aşamada tamamlamış oluyoruz. İlmeklerimin tamamını kesiyorum öncelikle. Son bir ilmek kaldı. Bunu da kestim. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığımı alıyorum. Tekrar şurada dibine batarak burayı şöyle bir düzleyip ardından bir tane de zincirimi oluşturdum. Evet, patiğimizin bu topuk bölümünü de tamamladık. Şimdi kenar tığlamamız var. Tek sıradan oluşan, dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz ama ben kenar tığlaması yapmayı tercih ettim. Hemen nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Öncelikle hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak şöyle ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topladım. Yani sık iğne yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zinciri burada topluyorum. Bakın şöyle bir kirpik oluşturduk. Şimdi kirpiği sabitleyeceğiz. Bu defa sıradaki değil, bir sonraki kenar ilmek yerine batarak bu kirpiğimi buraya sabitliyorum. İlkini yaptık. Şimdi ikincisini de yapalım birlikte. Şu kenardan kalan ipimizin ucunu da arada gizleyerek götürüyorum burada. Sık iğne yaparken hemen sıradaki kenar ilmek yerine batıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Sık iğnenin içine 3 zinciri şöyle batarak topluyoruz. Ve kirpik oluşturduk. Bu kirpiği sabitlerken sıradaki değil, bir sonraki kenar ilmek yerine batarak sabitleme işlemini yapıyoruz. Şimdi üçüncüyü de yapalım. Önce sık iğne yapıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturdum. Ve kirpiği sabitlemek için de sıradaki değil, bir sonraki kenar ilmek yerine batıyorum. Bu şekilde kenar tığlamamızı yapacağız. Patiğimizin şu çevresini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım. Geldim ilk başladığım yere kadar yaptım kenar tığlamamı. Buraya 2 tane zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Şöyle arkalara girerek, ilmek aralarına girerek öncelikle bu ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle tekrar zincir tekniğiyle iyice sıkılayarak gizliyorum. Bir de patiğimin şu pencere olan bölümüne de yine aynı kenar tığlamasını yaptım hanımlar. Burasının böyle çok büyük delik görüntü oluşmasını istemediğim için dileyen böyle de kullanabilir dediğim gibi. Ama ben böyle daha böyle minik, daha şık görüntüsünü istedim. Oraya da yine aynı teknikle tığlamamı yapacağım. Yine tığım ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Hemen şuradan başlayacağım bakın. Ben şuraya girerek bakın ilmeğimi sabitliyorum. Öncelikle sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum. Yine bunu buraya batarak sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar kenara uyguladığımız kenar tığlamamızı bu pencerenin içine de yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın kenarımızdan başladım. Bu penceremizin içini de şöyle şu ilk başladığım yere kadar dolanıp geleceğim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, kenar tığlamasını en son başladığım yere kadar yapıp bitirdim. İpimi kesip ucunu da arkaya düğümledim. Patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Gayet haroşa örgü olduğu için taban bölümleri esnek, ayağı saran güzel bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar modelimizin ayaktaki duruşu. Şöyle yandan görünüşü. Diğer yanı. Tabanımız. Topuğumuz. Dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı. Ayağı rahatsız etmiyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.